Birine bir şeyi yapmamasını söylediğinizde, neden o şeyi yapmaya daha büyük bir iştah duyduğunu hiç düşündünüz mü? Ya da siz birine yaklaşmaya çalıştıkça, onun neden sizden kaçtığını, insan zihni, özgürlüğüne yönelik en küçük bir müdahaleyi hissettiği anda savunma duvarlarını örer. Biz buna psikolojide reaktans diyoruz. Yani birine beni dinle dediğinizde aslında zihni ona duymamazlıktan gel komutu verir. Peki ters psikoloji nasıl yapılır? Bu direnci kırmanın bir yolu olsaydı, karşınızdaki insanın savunma mekanizmalarını devre dışı bırakıp sizin fikrinizi sanki kendi fikriymiş gibi benimsemesini sağlasaydınız. Bugün iletişimin gizli silahı ters psikolojiyi konuşacağız. İnsanları ikna etmenin en etkili 5 yolunu etik sınırları aşmadan nasıl kullanabileceğinizi keşfedeceğiz. Hazırsanız zihnimizin derinliklerine inelim. Yöntem 1. Özellik illüzyonu ve seçme özgürlüğü. İnsan ruhu için seçim yapabilmek varoluşsal bir ihtiyaçtır. Doğduğumuz andan itibaren çevremiz üzerinde bir kontrol kurma çabası içerisindeyizdir. Birine doğrudan bir emir verdiğinizde onun iradesini yok saymış olursunuz. Zihin bu durumu bir istila olarak algılar ve otomatik olarak hayır demeye programlanır. Çünkü evet demek, karşı tarafa boyun eğmek gibi hissettirir. Ancak ona seçenekler sunduğunuzda, o da yapıp yapmamaktan çıkarıp hangisini yapacağına kaydırırsınız. Bu basit bir hile değil, bir saygı duruşudur. Örneğin, bir iş arkadaşınıza bu raporu bugün bitir demek yerine, bu raporu bugün mesai bitimine kadar mı tamamlamak senin için daha verimli olur? Yoksa yarın sabah erkenden mi teslim etmek istersin? Dediğinizde ona bir hareket alanı bırakırsınız. Her iki seçenek de sizin istediğiniz sonuca çıkar, rapor bitecektir. Ancak o kişi eylemi kendi kararıymış gibi içselleştirir. İnsanlar kendi seçtikleri yolda daha az yorulurlar ve o yola daha sadık kalırlar. Çünkü o yol artık sizin dayatmanız değil, onun tercihidir. Yöntem 2, yetersizlik korkusu ve tersine meydan okuma. İnsanların en büyük itici gücü, başkalarının onun hakkındaki yetersizlik algısını yıkma isteğidir. Bizler sosyal varlıklarız ve toplum içindeki yetkinliğimiz, öz saygımızın temel taşlarından biridir. Birine bir şeyi yapmasını ısrarla söylemek, onda bir çocuklaşma ve direnç hissi yaratır. Oysa o işin zorluğundan, karmaşıklığından ve belki de herkesin harcı olmadığından bahsettiğinizde, onun içindeki kanıtlama arzusunu tetiklersiniz. Bu konuyu analiz etmek gerçekten derin bir perspektif ve sabır gerektiriyor. Belki de şu anki iş yükünle seni biraz fazla zorlayabilir. Dediğinizde karşınızdaki kişi artık sadece sizinle değil, kendi içindeki yeterli miyim sorusuyla savaşmaya başlar. Burada kritik olan bunu bir aşağılama olarak değil, bir durum tespiti gibi sunmaktır. Kişi o zorluğu aştığında aslında size bir şey kanıtlamış olmaz. Kendi zihnindeki o yetersizlik hayaletini susturmuş olur. Sizin istediğiniz iş onun kişisel zaferinin bir parçası haline gelir. Yöntem 3. Kıtlık prensibi ve duygusal geri çekilme. İnsan zihni kolayca elde edebildiği her şeyin değerini düşürmeye meyillidir. Bu evrimsel bir mekanizmadır. Bolluk içindeki bir kaynak için enerji harcamaya gerek yoktur. Ancak kıt olan hayatta kalmak için değerlidir. İletişimde de durum aynıdır. Bir fikri veya kendinizi çok fazla dayattığınızda bir bolluk yaratırsınız ve bu da karşı tarafta doygunluk, hatta bıkkınlık yaratır. Ters psikolojide geri çekilme aslında bir değer yaratma sanatıdır. Bir öneriyi masaya bırakın ve hemen ardından duygusal bir mesafe koyarak şunu ekleyin. Tabii bu sadece bir ihtimal. Senin şu anki önceliklerine veya vizyonuna tam uymayabilir, belki de başka bir zaman değerlendirmek daha sağlıklıdır. Siz fikrinizden uzaklaştıkça o fikir bir kıtlık alanına girer. Kişi o fikri kaybetme veya bir fırsatı kaçırma korkusuyla ona daha sıkı sarılmaya başlar. Unutmayın, peşinden koşulan her şey kaçar. Duran, mesafesini koruyan
ve kendi değerini bilen her şey ise her zaman merak ve arzu uyandırır. Yöntem 4. Negatif doğrulama ve direncin sönümlenmesi. İletişimdeki en büyük engellerden biri, karşı tarafın anlaşılmama korkusudur. Bir çatışma anında insanlar genellikle dinlemezler. Sadece kendi savunmalarını hazırlarlar. Siz birine karşı çıktığınızda, onun savunma mekanizmasını besleyen bir yakıt vermiş olursunuz. Ancak onun itirazlarını samimiyetle onayladığınızda, elindeki tüm silahları almış olursunuz. Haklısın. Bu adım şu an için çok riskli görünüyor ve çekinmekte, hatta buna karşı çıkmakta çok geçerli sebeplerin var dediğinizde, karşınızdaki kişi büyük bir şaşkınlık yaşar. Çünkü beklediği direnç gelmemiştir. Ortada çarpışacak bir güç kalmadığında, savunma duvarları kendiliğinden iner. Bu Aikido felsefesine benzer. Rakibin enerjisini ona karşı kullanmak yerine, o enerjinin boşluğa düşmesini sağlarsınız. Direnci sönümlenen zihin, savunma modundan çıkarak çözüm moduna geçer. Bir süre sonra o kişi, "Evet, riskli ama belki şu şekilde aşabiliriz," diyerek size köprü kurmaya başlar. Yöntem 5. Sokratik sorgulama ve düşünce tohumu. En kalıcı ikna, kişinin kendi kendine ulaştığı sonuçtur. Birine bir gerçeği dikte etmek, dışarıdan gelen bir müdahaledir ve zihin bunu bir yabancı cisim gibi algılayıp reddeder. Ancak doğru sorularla o kişiyi kendi mantık süzgecinden geçmeye zorladığınızda, bulduğu cevap artık tamamen ona aittir. "Bunu yapmalısın," demek yerine, "Sence bu yolu seçmemiz orta vadede bize ne kazandırır veya mevcut riskleri nasıl yönetmemizi sağlar?" diye sorduğunuzda, o kişi cevabı bulmak için kendi zihninin derinliklerine iner. Cevabı o ürettiğinde, o fikir artık sizin değil, onun öz fikri olur. İnsanlar başkalarının fikirlerini eleştirebilirler ama kendi fikirlerine asla ihanet etmezler. Bir düşünce tohumunu onun zihnine ekip, onu kendi sularıyla büyütmesini sağlamak, ters psikolojinin en asil aşamasıdır. Siz sadece toprağı hazırlarsınız, çiçeği büyüten odur. Ters psikoloji, yüzeysel bir kandırmaca veya bir akıl oyunu değildir. O, insan ruhunun özgürlük, kontrol ve anlaşılma arzusuna duyulan derin bir saygıdır. İnsanları yönetmek için değil, onların en temel doğasıyla uyumlu bir dil konuşmak için bir köprüdür. Samimiyetin olmadığı, sadece manipülasyon kokan hiçbir teknik, insan ruhunda kalıcı bir iz bırakmaz. Eğer bir gün kendinizi aşılmaz bir duvarın önünde hissederseniz, o duvarı balyozla yıkmaya çalışmak yerine, üzerinden atlaması için karşınızdakine bir basamak sunmayı deneyin. Zihin haritamda bugün, iletişimin bu görünmez yollarında yürüdük. Siz hayatınızda bu basamakları nasıl kuruyorsunuz? Hiç farkında olmadan birinin sizi bu yollarla ikna ettiğini hissettiniz mi? Yorumlarda bu derin yolculuğu paylaşalım. Kanala abone olarak zihnimizin labirentlerinde beraber yürümeye devam edebiliriz. Kendinize, ruhunuza ve kendi gerçeğinize iyi bakın.